Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bütün püf noktalarını anlattığım el açması patatesli börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 7 bardak un aldıktan sonra ortasını havuz şeklinde açtım. 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra yaklaşık 1 bardak kadar ılık su ekledim. Tuzu tamamen erittikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar su kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamurumu yoğurma kabında toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Ben toplamda 2,5 bardak kadar su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Ayrıca el açması börek yaparken kullandığınız unun böreklik ve baklavalık olmasına dikkat edin. Ekmeklik börek bu şekilde açılmıyor. Hamuru bu şekilde 4-5 dakika kadar yırta yırta yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Aynı sonucu alabilmeniz için hamur yoğurma kısmını ayrıntılı bir şekilde çektim. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. Bu arada ben hızlı bir şekilde iç malzememi hazırlıyorum. Yaklaşık 800 gram ile 1 kilo kadar patatesimi haşladım. Ezdikten sonra üzerine kavrulmuş soğanımı ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kullanmanız yeterli olacaktır. Bir tane soğanımı kavurduktan sonra üzerine 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Tuz miktarını ve baharat miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak maydanoz da ekleyebilirsiniz. Poşetin içerisinde dinlenen hamurun kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir hamur oldu. Hamuru yuvarlak bir forma getiriyorum. Hamuru hamur kartı ile 6 eşit parçaya bölüyorum. Eğer ilk defa yapıyorsanız mutlaka 8'e bölün. Masanın büyüklüğüne göre açıyorum. Masanız küçükse yine aynı şekilde mutlaka küçük bezeler hazırlayın.
Bezelerin hepsini hazırladıktan sonra pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. İki tanesini açtıktan sonra hemen hızlı bir şekilde yağlama aşamasına geçiyorum. Ben sıvı yağ kullandım. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ama sıvı yağ ile çok daha rahat açılıyor. Pastanede de zaten sıvı yağ kullanılıyor. Altını üstünü güzelce sıvı yağ ile yağlıyorum. Hamurları güzelce yağladıktan sonra üzerini streçle kapatıp yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdim. Eğer vaktiniz varsa 1 saat kadar da dinlendirebilirsiniz. Eğer bezeleri küçük tuttuysanız mutlaka yarım saat kadar dinlendirin. Aksi halde bezeleriniz birbirine yapışabilir. Hamur kendini çok güzel bir şekilde saldı. Ara ara bu şekilde hamurların altına yağ geçmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde yapışmamış olacak. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Zaten kendiliğinden açılıyor. Masayı güzelce yağlıyorum. Bu arada ben bu börek için toplamda 1 bardak sıvı yağ kullandım. Ama ilk defa yapıyorsanız 1,5 bardak kadar da kullanabilirsiniz. Hamuru açarken kurutmamaya dikkat edin. Hamur kuruduğu zaman yırtılacaktır. Ara ara üzerine yağ serpiştirebilirsiniz. Hamur bu şekilde dakikalar içerisinde açılıyor. Bu arada ben patatesli hazırladım. Sizler dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar açtım. İç malzemesini bu şekilde yerleştiriyorum. Bu arada masam çok büyük olduğu için kameranın açısına çok fazla girmedi. İç malzemeyi koyduktan sonra videoda görüldüğü gibi hamuru bu şekilde üzerine katlıyorum. Uç kısımdaki fazla hamurları sakın önceden almayın. Aksi halde bu şekilde rahat bir şekilde üzerine atamazsınız. Kenar kısımlarını da bu şekilde katladıktan sonra fazla olan hamurları bu şekilde alıyorum. Sararken çok fazla sıkı sıkı sarmamaya dikkat edin. Biraz bol bol sarın. Kat kat tel tel olsun. Bu arada ben tam da bu aşamada belirtmek istiyorum ki bu börek sipariş bir börek olduğu için ben iç dokusunu sizlere gösteremeyeceğim ama çıtırtısını dinleteceğim. İç dokusunu da görmek isterseniz birçok el açması börek tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz.
İlk yufkamı açtım, sardım. Hemen tepsinin ortasına koyuyorum. Diğerlerini de hızlı bir şekilde açıyorum. Güzel yoğrulan hamur püf noktalarına uyulduğu halde kesinlikle yırtılmayacaktır. Yağını sürdüm. Dediğim gibi hamurun kuru kalmaması gerekiyor. Yavaş yavaş kenarlarından yavaş yavaş çekiştirerek hamuru büyütüyorum. Gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde açılıyor. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Böreğimi hazırladım. Kalan yağı fırça yardımıyla üzerine sürüyorum. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar yağım kaldı. Onu da böreğimin üzerine sürüyorum. Bu arada borcamın içerisine hamurlarımı koymuştum. O yağı da kullandım. Üzerine çörek otu ve susam serpiyorum. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Böreğim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Hemen sizlere çıtırtısını dinletmek istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.